Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi bu sefer klasik Gorgeous motifiyle karşılıyorum. Biz buna aramızda ekip arkadaşlarımla standart motifimiz diyoruz. Bundan bir 6 yıl herhalde oldu. 6 yıl önce bu motifi oturup sayılarını kendi kendime çıkarmış ve hırkalarımı bu motifle örmeye başlamıştım. Eğer Instagram sayfama gidip böyle ta eskilere kadar inerseniz bu motifle karşılaşacaksınız. Yani klasik Gorgeous motifi diyebiliriz. Şimdi bu motifi ben size kanalımda ilk video olarak anlattım ama takdir edersiniz ki devir değişiyor, Damla da değişiyor. Dolayısıyla motifimizi de yeni stiliyle örmeye başladım. Yeni teknikler ekledim. Ben öyle örüyorken sevgili beni takip eden yakından dostlarım, siz örgü severler niye öyle örmeyesiniz dedim ve bunun için yenilenmiş bir video çekmeye karar verdim. Bu arada arkadaşlar, gitgide büyüyen kocaman bir YouTube ailem olmaya başladı ve ben bundan çok mutlu oluyorum. Güzel yorumlarınız, beğenileriniz, gerekirse eleştirileriniz ile de tabii ki çok mutlu oluyorum. Ve ben sizden kanalım için abonelik istiyorum. Eğer abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca aşırı da motive edersiniz diyorum. Öyleyse klasik Gorgeous motifinin yenilenmiş halini beraberce örmeye başlayalım. Sizler de benim artık ördüğüm gibi örün. Bir de ben artık ne yapıyorum arkadaşlar? Motiflerimi 2,5 milim tığ ile örmüşsem şayet hırkayı 3 milimle birleştiriyorum. Ya da 2,75 de olabilir. Yani birleştirmede bir tık daha büyük tığ kullanıyorum. Neden derseniz böyle puf puf daha güzel, daha dökümlü ve daha yumuşak düşüyor. Ben öyle sevdiğim için öyle tercih ediyorum. Tabii ki siz başladığınız tığla da bitirebilirsiniz. Ölçü çok önemli. Motiflerimizi mutlaka ölçmeliyiz bitirdikten sonra. Bunu ısrarla söylüyorum. Öyleyse yapımına geçelim. 2,5 milim tığ ile öreceğim ben. Beden büyütmekte 3 milime de geçtiğim oluyor. Onu da hatırlatmak isterim bu arada size. Şimdi sihirli halka bizim için çok önemli bir detay. Evet, çok kolay ama bir o kadar da sağlam ve sıkı örmemiz gerekiyor sihirli halkamızı. Şimdi arkadaşlar, iplerimizi asla küçük bırakmıyorum. Ne başlarken ne bitirirken bu ipleri hep aralarda gizliyorum ya da birlikte örüyorum. Aynı şimdi sizinle birlikte yapacağımız gibi. Derseniz ki sihirli halka bilmiyorum. 5-6 zincir çekip yuva hazırlayabilir. Onun içine de çalışabilirsiniz. Şimdi sağlam bir sihirli halka için ipi parmağımıza 2 kere dolayabiliriz. Doladıktan sonra tığ arasından geçiriyorum ve bir adet ilmek çıkartıp şöyle bir sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra üstüne 1, 2 ve 3 zincirle çıkıp hemen yanına bir adet ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincirim var. Hemen yanına ikili trabzanlarla 1, 2 bademler hazırlıyorum. Şimdi bu bademleri bilmediğinizi varsayarsak eğer, ilk kez yeni örmeye başlayan arkadaşlarım varsa daha detaylı anlatayım. Şimdi 2 zinciri çektim. İpi tığımın üstüne bir defa doladım. Şu boşluğa battım. Şimdi bakın, bir kere çıkıp 2 ilmeği tığımda tutuyorum. Tekrar ipi doladım. Battım. Yine bir kere çıkıp tığımda 3 tane ilmeği topladıktan sonra hepsini bir toplayıp örüyorum. Şimdi tekrardan yapalım. 2 zincir. Bu arada iplerle birini çekip diğerini alttan çekerek sihirli halkayı küçültmeye başladım. 1, 2, hepsini bir. Arada 2 zincir. 1, 2, üçünü bir. Arada 2 zincir. Bunu 8 kere tekrarlayacağım. Yani 16 adet bacakla oluşturulmuş 8 grubum olacak.
2, 4, 6 olmuş. 2 zincirimi çekiyorum. 1 kere daha çıktım. Üçünü 1. Şimdi sonuncu bademdeyiz. 2 zinciri çektim. Boşluğa battım. Bir kere çektim, tuttum. Tekrar battım. Bir kere daha çektim, tuttum. Hepsini bir çektim. Şimdi şöyle bir çıkartayım. Bakın arkadaki boşluğun içine şöyle iyicene sıkıştırıyorum. İpimi çekiyorum. Çünkü asla ortasının açılmasını istemiyorum. Yani benim bu klasik standart motifimde ben bu sihirli halkanın ortasının asla açılmasını ve delik oluşmasını istemiyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan 2 zincirimi çekerken şu sihirli halkayı çektiğimiz, ortasını sıkıştırdığımız ipi yukarı alıp şimdi buradaki bademin ilk yaptığım grubun tepesine batarken işte bu da bunun üstünde, bakın üstünde, arkadaki ip tığımın üstünde, gelen ipi aralarından geçirip kaydırma yöntemiyle ilmeğimin arasından da geçiriyorum ve şu şekilde iyicene sıkıştırıyorum. Şimdi buraya geldiğimizde artık ipimi kestim. Bakın ipimi asla kısa bırakmıyorum arkadaşlar. İpler uzun. Şimdi bunu bir düğüm atarak şöyle arasından geçireyim. İyicene sağlamlaştırabilirsiniz. Yani bunun sökülmesini arkadaşlar kısaca imkansızlaştırırsınız bu şekilde örerseniz şayet. Şimdi bunu buraya yatırdım. Bunu buraya yatırdım. Yeni rengime geçeceğim. Şimdi yeni rengimizle her bir yuvanın içine 2 adet bir sıra altında yaptığımız bademleri boşlukların içine 2 kere yapacağız. Aralarda 2 zincirimiz olmuş olacak. Şimdi yaparken çok daha iyi anlayacağız. Şimdi buraya batırdım. Bir boşluğa batırıyorum. Aradan ilmeği geçirip şimdi bakın gene bu da arkada uzun. Ne kadar önemli bir detay bu benim için. Çünkü ipleri eğer kısa bırakırsak sökülme ihtimalini çok arttırmış oluruz. Şimdi buradan bir ilmek çıkartırken bu arkadan gelen ipi bunun üstünden böyle atıyorum. Bakın attım üstünden buraya. Bu tarafa çektim atarak. Şimdi ne yapıyorum? Üstüne 1, 2 ve 3 zincirle yükseliyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan yapacağım. Ama şu arkadan yana attığım ipi tekrardan alıyorum. Bu yeni gelen ören iple bağladığım alttan geleni tığımın üstüne alıyorum, ikisini de. Ve boşluğun içine batıp şimdi şu 3 tane, şu hariç, baştaki hariç, şu üçünü örüp şu şekilde şunları bir çekiyorum. Arada 2 zincirim var. Yeni gelen ipi aldım. Arkadan saklamaya devam ettiğim, gizlemeye devam ettiğim ipi aldım. Alamadım. Şimdi battım. Şu üçünü bir çektim. Tığımda tutuyorum. Tekrar doladım. Tekrar bu ipi aldım tığımın üstüne. Tekrar battım. Şöyle çektim. Ne yapıyorum? Tekrar bu üçünü alıp tığımdaki 3 ipi birden topluyorum. Sonra 1-2 zinciri çektim. Hemen bu tarafa doğru geldim. Şimdi bunu gizlemeye devam edeceğim. Şuradan üstüne örüyorum. 1 2 üçünü bir topla. Arada 2 zincir bat. 1 2 üçünü bir topla. 1 2 bat. Bu arada sarının da üstünü örüyorum arkadaşlar. Bakın çok önemli. Sarıyı yatırmıştım. Buradan üstünü örmeye devam ediyorum. Arada 2 zincir. 1 2. Şimdi bu mantıkla bütün boşlukları doldurmaya devam edeceğim. 1 2.
Aralarda 2 zincir, her boşluğa 2 adet ikili bademlerle oluşmuş grup. Ben şimdi bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Son boşluğa da 2 tane grubumu yaptım ikili bademlerle. Şimdi 2 zincirimi çektim. Bunun tepesine, ilk yaptığım grubun tepesine batıp arasından kaydırarak, ilmeğin de arasından kaydırarak geçiriyorum. Şöyle şunu iyicene sıkıştırıp, arkadaşlar tekrar ısrarla söylüyorum, ipimi kısa kesmiyorum. Evet, bu renkte de işimizi tamamladık. Bakın şimdi buraya kadar arkası tertemiz. Şuradan bir miktar gözüküyor ya, onu da şöyle çektim. Şuradan arasından soktum. Onu da arasına aldım. İşte böyle. Bu sırada böyleyiz. Şimdi sıra 3. diğer rengi örmekte. Onu da alacağım. Bu sefer artık bu sırada oluşturduğumuz her bir yuvanın içine, şöyle göstereyim. Her bir yuvanın içine üçlü gruplar yapacağım. İkili bademlerle. Arada 3 zincirle. Şimdi bunu gene buraya yatırdım. Şimdi yeni rengimi alıyorum. Bakın, bu başlangıçlar nasıl yapıldığı bence çok önemli. Ben bu şekilde yapıyorum. Tabii belki sizin yaptığınız, hani çok güvendiğiniz mutlaka teknikler vardır. Ben benimkisini size anlatıyorum. Belki bilmeyen arkadaşlarıma da fikir olur diyerek. Şimdi ilmek aldıktan sonra ipi gene uzun bıraktım. Görüyorsunuz. Bakın, bu ipi şöyle elimden çıkartayım. Şöyle yapayım. Daha rahat olacak göstermek. Bu ipi hemen bunun üstünden böyle atıyorum. Bunun üstünden buraya atıyorum. Ve üstüne 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Sonra ipimin üstüne, tığımın üstüne ipimi alıyorum. Arkadaki ipi de, yani yeni eklediğim renkten artan ipi tığımın üstüne aldım. Ve bir kere çıktım. Şimdi tekrar ipi aldım tığımın üstüne. Yine aldım yeni arkadan gelen ipi de, bir kere de onu çıktım. Tığımın üstündeki ilk bacağı zincirle yükseldiğim için 3 tane ilmek var şu anda. Üçünü bir çıktım. Normalde 4 ilmek olacak diğer sıraları yaparken. Arada 3 zincirim var. İpi gene tığımın üstüne aldım. Şimdi bunu buraya yatırdım. Bu boşluğun içine 1, 2, 3 diyorum ve ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördünü bir çekiyorum. Arada 3 zincir. Şimdi bunu gene buraya yatırmıştık ya. Gene üstüne aldım. 1. Arkadan bir kere daha doluyorum onu. Tekrar 1. Tığı da toplamaya devam. Şu küçüğü de yatırıp üstüne örüp 1 ve dördünü bir. Şöyle göstereyim arkadan nasıl ilerlediğini. Şimdi tekrardan 1, 2 ve 3 zincir. 1, 2, 3, dördünü topla. Arada 3 zincir. Bu mantıkla her bir yuvayı dolduracağım arkadaşlar. 3 adet bacakla oluşturduğum üçlü gruplar halindeki bademleri her bir boşluğa öreceğim. Aralarında 3 zincir çekerek. Bunu tamamladığımızda da artık bir üst sırada motifimizi kare yapmaya başlayacağız. Öyleyse tamamlayıp sırayı geleyim. Evet, 3. sıranın da son boşluğunu doldurdum. Bu arada buradan hani bağladığım bir mavi ip vardı ya, onu da yana yatırdım şöyle. Şuradan üstüne örmeye başladım. Onu da arkada içine almış oldum böylelikle. Şimdi buradaki 3 zincirimi çektim. Buradaki ilk başladığım bademin tepesine batıyorum. Yine kaydırma yöntemiyle aralarından geçirip şöyle bir kilitliyorum. Ve ipimi yine kısa kesmiyorum. Biliyorum artık bundan bıktınız ama önemli bir detay benim için. Israrla tekrarlıyorum. Şimdi her sırasında motifimizi şöyle bir el ütüsüyle düzeltirsek eğer formunu da vermiş oluruz. Zaten motifin ne kadar doğru ve düzgün ilerlediğini de çok net görebilirsiniz. Buyurunuz efendim. Ve aynı şekilde arkasını da size göstermek istiyorum.
Bakın şurada mesela şu kadarcık aradan kalmış. Hemen ne yapacağım? Hemen ilmeklerin arasına batacağım. Hop, onu alacağım araya. Bakın işte bu kadar. Artık motifimizi kare yapma sırasındayız. O sırada da yapacağımız işlem köşelerimiz olacak. Köşelerde çalışırken şöyle göstereyim. Üçlü trabzanlarla köşeyi oluşturacağım. Hemen yanına ikili trabzan, çakma sık iğne derken tekrar ikili trabzan ve köşe mantığıyla da işlemi tamamlayacağım. Şimdi burada örerken çok daha detaylı anlayacağız onu. Şimdi hemen köşeden ilmeğimi, bunu yatırmıştım ya, üstüne örmeye başladım. Köşeden de şöyle ipimi uzun bırakacak şekilde ilmeğimi çıkarttım. Bunu ne yapıyorduk? Hemen hop böyle atıyorum. Attım, aldım böyle. Bunu bir üstüne ördüm. 1, 2, 3 çekiyorduk ya normalde. Artık burada trabzanımız üçlü olduğu için 4 zincir çektim. Tığımın üstüne 2 kere doladım ipi. Hemen yanına şimdi bu sırada bunu böyle yatırdım. Üstüne 1, 2 ve 3 ördüm. Şimdi tekrardan 2 doladım. Bu ipi arkadan aldım. Şu arkadan uzayan ipi, gizlemem gereken ipi örüyorum trabzanımla birlikte. Arada 2 zincir var. 2 kere doluyorum. 3 kere çıkıyorum. Bu arada bunu da alıyorum. 1. Şimdi aldım ya. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 kere doladım. Tekrar ipi aldım. 1, 2 ve 3. Tekrar doladım. Şimdi 1, 2 ve 3. Bakın arkadaki ip artık yok. Trabzanlarımla birlikte örülmüş durumda. Şimdi tığımın üstüne yine ipimi aldım. Hemen yanındaki boşluğa ikili trabzanla 3 tane grup hazırlıyorum. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Arada zincir çekmiyorum. Siz örün. Motifin düşmesine göre, içinize sinmezse, bir kasma yaparsa arada zincir çekebilirsiniz. Tekrardan tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi üçlü trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan, yani çakma sık iğne sırasındayız. İlmeklerin hepsini bir topluyorum. Tığımın üstüne alıyorum. Boşluğa batıyorum. İlmeklerin hepsini bir topluyorum. Batıyorum. Hepsini bir topluyorum. Ve burada bir zincir çekiyorum. Bakın bir tek ortadaki çakma sık iğne ile ördüğüm grubu tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Lütfen dikkat edin. Bunu niye yapıyorum? Denedim. O kadar denememden sonra en güzelinin böyle düştüğüne kanaat getirdim. Ve artık öyle devam ediyorum. Şimdi ikili trabzanımı ördüm üçlü. Şimdi diğer köşede sıra. 2 kere doladım. Battım. 1, 2 ve 3. 2 kere doladım. Battım. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Battım. 1, 2, 3. 1, 2. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hemen yanına sıra ikili trabzanda. Şimdi yarım trabzanda. Yarım trabzanlı grubu tamamladım. Bir zincirimi çektim. Hemen yanına ikili trabzanda ve diğer köşede. Bundan sonra yapacağım işlemler sanırım bu sıra için hep aynı. Motifimizi kare yaptığımız sıra. Bence sıralamayı da anlamışızdır. Tamamlayıp geleyim. Evet,
Son boşluğu da doldurdum. Şimdi başlarken yükseldiğim zincirin tepesine batıyorum. Yine kaydırma yöntemiyle aralardan geçirip şöyle güzelce sıkıştırdıktan sonra ipi kesiyorum. Daha sonra bunu böyle elimle yine güzel bir açıp ütüsünü, bakın yapıyorum, el ütüsünü gayet muntazam bir şekilde düşüyor. Şimdi bunu gizlemek için şu aradan batıp arkaya alacağım. Bir kere aldım arkaya. Sonrasında da şuradan aradan yine içinden geçirip arkaya alıyorum. Bir tık daha aşağıya almak için yine bacağı batıp buradan zincirden yine aşağıya alıyorum. Ama bu sefer alırken şöyle bir ilmeği çıkardım. Bakın ilmek çıkartır gibi yaptım. İpin geri kalanını arasından geçirdim ve sıkıştırdım. Bakın görüyor musunuz? Şimdi şuradan aradan batıp geri kalanını da geçiriyorum. Yani açıkçası artan ipi aralara böyle güzelce yediriyorum. Ve şöyle bir çektikten sonra da şuradan bir miktar gözüküyor ya, onu da alacağım. Araya yedirmek için. İşte bu motifin arkası. Bu da motifimizin önü. Buyurun. Şimdi artık en kolay sıradayız. Artık hepimizin aslında çok da bildiği bir sıradayız. Hanım dilendi tekniğiyle örülen motifin 5. sırası. Şimdi motif bu boydayken kaç santim size göstermek istiyorum. Bakınız. Motif bu boydayken tam olarak 9,5 santim. Dediğim gibi 34 beden için, 34-36 için bu boyda birleştirme sırasına geçebiliriz artık, hani bir üst sırada. Ama şimdi 38 artı için hani biraz da böyle dökümlü dursun istiyorsak tabii ki bir sıra daha motifimizi öreceğiz. Yeni rengimize de geçerken yine şöyle hep aynı yerden başlamamak adına bu sefer şöyle hemen köşenin şöyle ortasına batacağım. Buradan başlayacağım. Yine ilmek alırken hep aynı sistem. Arkada ipim uzun. İlmeği aldım, attım. Böyle üstünden doladım. Şimdi üstüne 3 zinciri çekeceğim. 1, 2, 3. Sonra tekrar ilmeği tığımın üstüne alacağım. Ve ikili trabzanımı öreceğim. Yine alacağım. Yine ikili trabzanımı öreceğim. Sonra bir yandaki boşluğa geçerken arada zincir çekmiyorum. Ama bunu ben çekmiyorum. Benim gibi eli olanlar da çekmeyebilir motifi düzgün düşüyorsa. Ama baktınız ki motifte bir kasma var. Hoşunuza gitmiyor duruşu. Arada zincir deneyebilirsiniz. Ben köşede 2 zincir çekiyorum. Siz 3 zincir de çekebilirsiniz. Kullandığımız ipler farklı olabilir. Ben Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans kullanıyorum. Orta kalınlıkta pamuk ipler bunlar. Tığımla 2,5 milimle gayet düzgün düşüyor motifler. 3 ile de güzel düşüyor. Bunları beden farklarında kullanıyorum. Bedeni büyütmek istediğimde tığımı büyütüyorum. Bakın bunlar hep tiyolardır. Önemli tiyolardır arkadaşlar. Videolarım var. Beden büyütme, beden ayarlama videolarım var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi her boşluğa 3 tane, köşelere 2 tane ikili trabzanlarla grupları örerek, yani aynı bildiğimiz hanım dilendiği örerek tamamlayacağım. Şimdi burada bir ipimiz kalmıştı biliyorsunuz. Bunu da hemen yukarı çekeceğim. Şöyle hop buradan çektim. Sonra bu ilmekle de yana atlatacağım. Hop. Sonra bunu da burada kocaman yığın ilmek diplerine batarak arasından geçireceğim. Buyurunuz bakın. Tertemiz. Motifim bittiğinde böyle bitiyor arkadaşlar. Yani size ısrarla tavsiye ediyorum. Ben bu motifte bu teknikleri kullandım. Siz bunu başka motifler için de değerlendirebilirsiniz.
böyle temiz çalışabilirsiniz. Tavsiyemdir. Motif örmeyi keyifli hale getirir. Sonrasından size iş çıkartmaz. Öyleyse bu sırayı tamamlayıp aslında motifi de tamamlamış olacağız. Geleyim. Evet, son rengimizin de son boşluğunu doldurdum. Yine burada zincirle yükseldiğim bacağın tepesine battım. Hemen aradan ilmeğimi kaydırma yöntemiyle çekip yine uzun ipimi bırakıp kestim. Ve bunu şu aradan yine hemen arkaya alıyorum. Arkaya alıyorum arkadaşlar. Sonra şunu şuradan yine ilmeklerin arasından şöyle geçirip bir ilmek çıkartır gibi yapıp arasından sıkıştırıyorum. Bir alt sırada yaptığım tekniği uyguladım burada da. Yine arasından geçiriyorum ipi. Aldım. Bunu şimdi ne yapacağım? Yine buradan aradan çekip yana kaydıracağım. Ve burada yine bu ilmeklerin dibindeki yığının içinde yedireceğim. Bakın. Hop, yedirdim bile. Ay, çok güzel olmadı mı arkası? Ay, renkler de çok güzel oldu ha. Çok sevdim ben de. Evet, içime sindi. Renklerini çok sevdim. Öyleyse motifimizin tamamını sizinle paylaşabilirim. Ne yaptım? El üstüyle de düzelttim güzelce ne. Şimdi hemen bakalım motif birleşmeden önce kaç santim olmuş. Motifim 11 santim. Şahane. Yani bir sıra daha ördüğümde 13 santim olacak ve hırka olmaya hazır bir motif haline gelecek. Arkası dörtlü çalışırsam eğer 42 bedene kadar uygun bir hırka düşürürüm. Arkasını beşli çalışırsam eğer artı 42 beden çalışmış olurum. Burada böyle özet geçiyorum ama tekrar söylüyorum. Gorgeous beden ayarlama videoları diye yazarsanız çok güzel tiyolar bulacaksınız. Hala aklınıza soru kalırsa ben biliyorsunuz sorularınızı toplu halde ara ara cevaplıyorum. Bunun için de biriktiriyorum. Lütfen videonun altına sorularınızı bırakın. Bir kalbinizi alırım. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Keyifli örmeler diliyorum.